Başarı formülünü genelde nasıl özetlerler? Hayal kurmak, işte motivasyon, çok çalışmak gibi. Ama bence burada ufak bir detayı kaçırıyoruz ki o da cesaret. Peki insan nelerin karşısında cesur durmak durumunda kalır? Kalp kırıklıkları, haksızlıklar maalesef. Size desem ki en son ne zaman haksızlığa uğradınız diye muhtemelen cevap vermekte çok gecikmezsiniz. Belki biraz önce burada biri sizin yerinize oturdu. Belki de çok sevdiğiniz birinin size yalan söylediğini öğrendiniz. Kim bilir? Dünya maalesef harika bir yer değil ve haksızlıklar sadece bazı insanların başına gelmiyorlar ama biz kocaman egolarımızın arkasında başımıza gelen çaresizliklere şöyle cevaplar veriyoruz. Bu nasıl benim başıma gelir ve ben bunu hak edecek ne yaptım gibi. Aslında hayatımızı ve başarımızı başımıza gelen bu talihsizliklerin değil, bu durumlara karşı sergilediğimiz tavrın belirlediğini unutmamak lazım. Benim hayat tarafından haksızlığa uğradığımı düşünmem çok küçük yaşta oldu, babamı kaybettiğimde. Küçük bir çocuktum ve hayatım boyunca sürecek bu hüznü acaba nasıl biraz hafifletebilirim diye düşündüğümde Darüşşafaka'nın sınavlarına girmek istediğimi fark ettim o yaşta. Sınavı kazandıktan sonra okula gittim ve kendimi koşa koşa koroya yazdırdım. Neden böyle bir şey yaptım peki? Çünkü çocukluğumdan beri şarkı yazıyordum aslında ve şarkı yazmak benim için hayatımda duygularımla başa çıkabilmemin bir yöntemiydi. Orada çok güzel arkadaşlıklar edindim Darüşşafaka'da. Bu sırada hemen bir özet geçmek istiyorum. Darüşşafaka, anne ya da babası erken yaşta vefat etmiş çocukların sınavla seçilerek alındığı İngilizce dilde eğitim veren bir özel okul ve yatılı okul. Ben de evci öğrenciydim. Evci ne demek? Hafta sonları evine giden öğrenci demek. Fakat eve gittiğimde de çok huzurlu bir ortam yoktu maalesef. O dönemin entelektüel olarak kabul gördüğü ve normalize edildiği bir alkol problemi yaşanıyordu evde. Ve ben küçük bir çocuk olarak bunu hak etmek için ne yapmış olabilirim diye tabii ki düşünüyordum. Dedim ya dostluklar edinmiştim okulda diye, yaralarımız ortaktı. Birbirimizle konuşup yaralarımızı hafifletmeye çalışıyorduk. Fakat o da nesi? Orta son sınıfta arkadaşlarım, bu çok sevdiğim kardeşlerim okuldan atıldılar ve ben maalesef yalnız kaldım. Talihsiz olaylar peşimi bırakmıyordu. Çok sevdiğim arkadaşlarımdan bir tanesinin bir telefonla hayatıma son verdiğini öğrendim. Maalesef gençliğim böyle bir son durak gibiydi, kabus gibiydi ve ben bu kabustan uyanamıyor gibi hissediyordum kendimi. İsmini zikretsem burada maalesef gözyaşlarıma hakim olamayacağım insanların cenazeleri kalkıp durdu önümden hep. Neden ben diye soruyordum kendime. Peki gelelim üniversite zamanına. Üniversite zamanında neler oldu? Ben %100 burslu bir şekilde çok sevdiğim bir üniversiteyi kazandım. Yetmedi, sonrasında da bir yetenek sınavıyla konservatuarı kazandım falan. Dedim ki artık hayatım değişiyor, kaderimin iplerini ben elime alacağım. Bu da bu arada acayip ego ile alakalı bir şey olsa gerek. Ben üniversiteye devam ederken bir yandan da çok iyi bir grubun, bir kadın grubunun solistliğine başladım. Her şey çok yolunda gidiyor gibi geliyordu bana. Dedim ya böyle acayip özgüvenim gelmişti falan. Derken o sene ben merdivenlerden düştüm ve belimi kırdım. Bir yerinizi kırınca ne der insanlar size çevrenizdeki? Kırık değildir o, değil mi? Kırık olsa duramazsın. Bana da öyle söylediler. 2 hafta falan sürdü belimin kırık olduğunu anlamaları ama artık biraz geçti ve kemik kaynamaya başlamıştı maalesef. O yüzden sakat kalıp kalmayacağımın garantisi de yoktu. Böyle Frida Kahlo gibi yataklarda korseyle yatmak durumunda kaldım. Şimdi burada bir küçük es verelim, burada duralım. Biraz da size aşktan bahsetmek istiyorum. Çünkü hızlı bir şekilde eğitim hayatımı geçtim. Bence en çok haksızlığa uğranılan konu da bu. Çünkü en çok şarkı burada var değil mi? Desem ki size, hiç aramızda aldatılan var mı? Elini kaldırmak isteyen kaldırabilir. Kimse aldatılmamış, harika. Hiç aldatan var mı aramızda desem? Birisi kafasını kaşıyor ama evet, enteresan çünkü genelde aldatılan var mı deyince böyle eller kalkar. Aldatan var mı deyince hiç kimse kaldırmaz elini. Yani sanki bunlar böyle bir tarikatlar değil mi? Belli mevsimlerde özellikle böyle iniyorlar şehre. İnsanları aldatıp sonra kaçıp gidiyorlar. Görmedim, duymadım, bilmedim şeklinde. Bu tarikata üye olduğunu düşündüğüm ilk aşkımdan bahsedeyim size. Ben de ona yakın olabilmek uğruna dizi yalanlar söylemiştim. Bunlardan bir tanesi yaşımı büyüterek
Bir mağazada satış danışmanlığına başlamıştım. Fakat çok kısa bir süre sonra bu tertemiz aşkın bir uyuşturucu bağımlısı olduğunu öğrendim. Taksim'in arka sokaklarında valiciler tarafından kovalanıyorum ve hüngür hüngür ağlıyorum. Fakat ağlama sebebim bu öğrendiğim gerçekler ya da geçmişimin bu kadar travmatik olması değil. Ben o gün aldatıldığımı öğrendiğim için ağlıyorum maalesef. Bir diğer aşka geçmek istiyorum ki o da bundan çok çok daha parlak değil. Bu seferki aşkımda da sahneye çıktığımda şort giydiğim zaman arkasını dönen, protesto etmek için ve dans derslerine katılmamı istemeyen ve yeterince sinirlenirse aslında beni böyle duvara çarpma yetkisini kendinde gören bir aşk. Bana göre o zamanlar tabii ki. Bu insanın Türkiye'nin en iyi okullarında okumuş olduğunu da söylemeden geçirmeyeceğim. Eğitim yalnızca maalesef cehaleti alıyor. İnsan prematüre hareketlerine hakim olabildiği kadar insan oluyor. Bunu da söylemek isterim. Hemen geri gidiyorum. Söylemiştim ya, belim kırık bir şekilde yatıyorum. Her şey yolunda gidiyor. Belim dışında ve benim hiç ayakta duramamam dışında. Konserlere çıkmam lazım. Ben ne yapacağım peki? Yalnızca tuvalete gidebilme iznim vardı. Ailemde herkes çalışmak zorunda olduğu için yine yalnız bir dönemimdeydim. Aynaya doğru her gün böyle giderken bakıyorum, diyorum ki Hazal sakat kalacağını düşünerek şu köşede ağlayabilirsin hayatın boyunca ya da kalmayacağını düşünerek şarkılarına çalışmaya devam edebilirsin. Ve ben bir azimle konserlere çıkmaya devam ettim belimde korseyle. O gün gerçekten hiç kimse anlamadı benim neden böyle kazık gibi durduğumu. Ama 2 saat boyunca sahne üzerinde kalabilmek benim için çok önemli bir şeydi o zaman. Doktorlar bana dediler ki işte dans edemezsin, muhtemelen bir daha sahneye çıkamazsın ya da işte pilates, yoga falan yapamazsın. Hepsini yaptım. Bunu gurur duyarak söylüyorum ama şöyle hepsini yaptım. O kadar korkarak yaptım ki. Yani cehaletin böyle cesaretle birleşik bir şey olduğu söylenir genelde. Hani cahil cesareti diye bir şey vardır. Halbuki bence çok yanlış biliyoruz. Çünkü cesaret insanların korkularına rağmen bir şeyler yapmasıdır. Ve oradaki rağmen gerçekten bence çok çok önemlidir. Peki gelelim kariyere, işe, güce. Şimdi ünlü bir popstarın back vokali olmak için ben böyle şeylere katılmışım, işte auditionlara katılmışım. Sesimi beğenmişler falan. Son dakika artık bir prova daha son yapacağız ve ondan sonra turneye çıkacağız beraber. Ben çok mutluyum. Sonra son dakika böyle benden çok daha işveli cilveli, bıcır bıcır bir hanımefendi gelip benim bayağı işimi elimden aldı. Yanlış anlaşılmasın, kesinlikle kadınlara değil, buradaki o kadının özelinde de değil benim öfkem. Ama erkek egemen düzene ve yozlaşmış iş ahlakına çok sinirlenmiştim, hala da sinirliyim. Ben tabii yoluma devam ettim. Hemen ardından Dream TV geldi. Dream TV'ye sürekli başvurularda bulunuyorum. İşte beni alsalar da ben de sunucu olsam diye. Aylarca aramamışlar falan. Bir gün telefon çalıyor. Telefonu açıyorum, Dream TV'den bana diyorlar ki deneme çekimine gelebilir misiniz Hazal? Diyorum ki yani tabii ki gelirim falan. Telefonu kapatıyorum ama ben neredeyim o sırada? Las Vegas'tayım. Peki Las Vegas'ta ne yapıyorum? Kiosklarda oje satıyorum. Böyle let me see your nail falan diye insanlara. Zar zor biriktirdiğim work and travel parasıyla Las Vegas'tayım o sırada. Ama gitmem de lazım çünkü istiyorum Dream TV'ye. Tamam diyorum, geleceğim. Erkene bir uçak ayarlıyorum ve Bağcılar'daydı Dream TV'nin stüdyoları, Kanal D'ni biliyorsunuzdur. Las Vegas'tan Bağcılar'a bir yolculuk başlatıyorum. Bu yolculuk esnasında benim telefonum, cüzdanım, çantam falan her şey çalınıyor ve ben deneme çekimine gidemiyorum. Yani kaderimi değiştireceğim, bir türlü değiştiremiyorum. Anlattığımda hala sinirlendiğim başka bir şey var. O da bir animasyon filminin seslendirmesini yapacağım. Yine çok mutlu ve heyecanlıyım. Bu sefer olacak falan. Görüşmede son noktadayız artık. İşin sahibiyle toplantıya gidiyorum. Bu iş sahibi beyefendinin gelirken bana hediye olarak iç çamaşırı getirdiğini gördüm. Ve tabii çamaşırı yere atıp bayağı oradan hani uzaklaştım, koştum falan ama o sırada aklıma şey geldi. Acaba bu bir hani kamera şakası olabilir mi? Çünkü yani hiç akla yatkın bir şey değil. Tabii etrafta kamera yoktu ve bu bir kamera şakası değildi. Ben de işi alamamıştım. Ben o dönem her şeyden çok bunalmıştım çünkü o kadar çok böyle şey oldu ki kariyerimde, hayatımda. Erkekler için de başka zorluklar olacak muhakkak ama hanımlar, sizin için gerçekten bu dünya çok kolay bir yer değil. Lütfen kendiniz olmaktan ve hakkınızı savunmaktan vazgeçmeyin derim.
Bana göre huzurlu olma fikri sanatçı olma fikrinden daha baskındı o dönem. Ve ben her şeyimi, kariyerimi, tırnaklarımla kazıdığım kariyerimi bırakıp Karayiplere gitme kararı almıştım. İşimden istifa ettiğim gün cebimde ertesi ayı çıkaracak kadar bile gerçekten para kalmamıştı. Senelerce canlı yayın sunmuştum televizyonda ve hiçbir maddi güvencem yoktu. Arkadaşlarımla imece usulü para topladık. Ben gidip kendimi şeflik kursuna yazdırdım. Sonrasında krediyle almış olduğum arabamı sattım ve kalan parayla gemicilik kursuna yazıldım. Koca bir sırt çantası ve cebimde biraz umutla Karayiplere, karın tokluğuna, yatlarda çalışmaya gittim. Bir gün haziyken, öbür gün Miço'ydum ve hiç kimseydim gerçekten. Bir dönem o bana çok büyük bir mutluluk vermişti. Hiç kimseyim ve yine de saygı duyuluyorum sadece insan olduğum için diye. Bana dediler ki, üniversite diplomanı ne yapacaksın? Pasifik'in derinliklerine mi gömeceksin diye. Dedim ki olabilir. Sonrasında bu yorucu hayatın belki de bir karşılığı olarak bilmiyorum. Ben de bir sığınacak liman aradım. Ben de artık kafamı birisinin omzuna koysam da biraz orada dinlensem diye çok aşık oldum. Çok aşık olduğum kişiyle de evlendim. Fakat evlendiğim bu kişinin benim zannettiğim kişi olmadığını öğrendiğimde artık hemen hemen her şey için çok geçti ve her şeyimi kaybetmiştim. Kariyerimi, özgüvenimi, en önemlisi de gerçekten benliğimi ve özgüvenimi kaybetmiştim. Yine bu hayatın sonucunda anksiyete, hastalığı, insomnia gibi mental problemlerle kendimi bildim bileli mücadele ettim. En yakınlarım bile bazen görmediler, duymadılar, bilmediler. Peki, ben size deseydim ki, hayatımı böyle tersten anlatsaydım. Merhabalar, ben Azal Kazancı. Değil mi? Çünkü TEDx öyle bir yer. Beverly Hills'te, Los Angeles'ta oturuyorum. Bundan öncesinde 5 yıl Hawaii'de yaşadım. Bağımsız sanatçıyım, 200'den fazla şarkım var. Yurt dışında şeflik yaptım, kendi şirketimi kurdum. NBA gibi, Hollywood gibi yerlerden çıkma starlara catering servisi verdim. Dünyanın en büyük yat şovunda en iyi şef ödülünü aldım ki ben de gerçekten hala şoktayım. Riot Games'de dünyanın en büyük auditoriumlarında sunuculuklar yaptım. Madison Square Garden gibi, Staples Center gibi. Dream TV'de 5 yıl canlı yayın sundum. Ina'yla, Akon'la, 50 Cent'le röportajlar gerçekleştirdim. Rock'n'Coke'da canlı yayın sundum. Binlerce kişilik festivallerde performans sergiledim, sahne aldım. Hawaii radyolarına konuk olan ilk Türk sanatçı bendim. Hatta Twitter'da TT bile oldum. Bana göre başarılarımın en önemlilerinden bir tanesi de o dönem Karayiplere giderken abime emanet ettiğim kedim Luna'yı sonunda bir düzen kurarak yanıma almayı başardım. O zaman ne düşünecektiniz? Ne kadar başarılı biri olduğumu. İşte bizim toplumumuz maalesef gidilen hedefi görüyor hep. Yani sonucunda ne oluyor ona bakıyor. Bu esnada neler yaşanıyor? Bizler hangi fırtınalarla yüzleşmek zorunda kalıyoruz? Başımıza neler geliyor? Bunu çok fazla araştırmıyoruz. Konfor alanımızda kalmayı seviyoruz biraz ve çok azımız bizim cesaret edemediğimiz şeyleri, cesaret eden insanları alkışlayabiliyoruz maalesef. Bu alandan çıkan insanlara birazcık kulp takmayı seviyoruz aslında. Fakat başarısızlıkların, düşmelerin, kalkmaların insan hayatında ne kadar önemli tecrübeler olduğundan kimse bahsetmiyor. Her şeyi en kısa zamanda en iyi şekilde yapmak istiyoruz ve sürekli kendimizi başkalarıyla kıyaslıyoruz. Ama hayat öyle bir yer değil. Hastalık var, sağlık var. Şimdilerde Covid var, ne bileyim aldatmalar, aldatılmalar var. Kalbimizin kırılacağı gerçeğiyle yüzleşmemiz lazım. Başarısız olabileceğimiz gerçeğiyle yüzleşmemiz lazım. Brené Brown'un dediği gibi, herkes bu arenada şampiyon olmak istiyor ama kimse bu tozlu topraklı yollarda savaşmak istemiyor. Beni TEDx'e çağırdıklarında acaba beni niye davet ettiler diye açıkçası düşündüm. Yani yurt dışında nasıl yaşanır onu mu soruyorlar? YouTube'u açtığımız zaman bir sürü video görebiliriz konuyla ilgili. Sonra dedim ki, galiba benim buradaki görevim beni dinleyecek olan kişileri biraz kirletmek. Yani bu arenadan, bu sahadan bahsetmek. Ve korkularınıza rağmen size buraya gelin demek. Çünkü biliyorum ki hepinizin aklında bir hayal var. En azından bir fikir var. Ama korktuğumuz için, tereddüt ettiğimiz için, yadırganırız belki diye bu durumu gerçekleştiremiyoruz ve başlayamıyoruz bile aslında. Yine dediğim gibi korkularımıza rağmen
eğer cüret edebilirsek, cesaret edebilirsek, bunca olaydan sonra, bakın ben şu an burada duruyorum ve size bunları anlatıyorum. Aklınızdaki o şey neyse, evet biraz yalnız kalacaksınız bu esnada ama sonrasında karşınıza öyle insanlar çıkacak ki doğru kafaya geldiğiniz zaman onlar size çok yardımcı olacaklar ve bu insanları önceden tanımıyor bile olabilirsiniz. Benim hayatıma öyle insanlar girdi ki gerçekten haklarını ödeyemeyeceğimi düşündüğüm şekilde bana yardım ettiler. Lütfen biraz daha kendinize ve etrafınızdaki insanlara güvenin. Gerçekten hayata bir kere geliyoruz. Cesaret ve cüret etmenizi ben size tavsiye ediyorum. Başta size demiştim ki şarkılar yazıyorum diye. Ben de başa çıkabilmenin hayatta bir yöntemi olarak. Bu konuyla alakalı da bir şarkı yazdım aslında. Sizlerle onu paylaşmak isterim. Umarım beğenirsiniz. Ah ne masumdum, yaktılar beni cayır cayır. Yoktu limanım, saklanacağım. Oh, oh. Anlamıyorsun, girmiyor huzur kapıdan içeri. Olsun diyorum, basmayacağım geri, tam gaz ileri. Hiç yara almadım diyen var mıdır? İnsanın kalbi doğuştan dağılır. Haksızlık, kalpsizlik, evet bu hep içime içime dert oldu. Ama susma. Kim demiş bu kız yoruldu? Aşık oldum yanlış adama, ödüyorum. Bitmedi dertler, çektiğim keder, aşk yine de güzel. Başına gelenin kimdi suçlusu diye soruyorsun. Küçükken bebeğim ne görüyorsa onu oluyorsun. Hiç yara almadım diyen var mıdır? İnsanın kalbi doğuştan dağlanır. Haksızlık, kalpsizlik, evet bu hep içime içime dert oldu. Ama susma. Kim demiş bu kız yoruldu?